Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda misler gibi bir mısır ekmeği yapacağız. Ben pek dışarıdan ekmek almayı sevmiyorum. Genelde kendim farklı çeşitli ekmekler yapıyorum evde. Bugün de mısır ekmeği yapacağım. Tabii ekmeğimiz için mısırın taze olması gerekiyor, mısır unumuzun, ama şehir şartlarında bu biraz zor olduğu için yine güvendiğimiz, emin olduğumuz, sürekli alışveriş yaptığımız bir yerden alırsak mısır unumuzu çok daha güzel olur. Ekmeğimiz için gerekli olan malzemeler, tabii mısır unumuz var, yanı sıra buğday unumuz var, maya, şeker yerine ben bir tatlı kaşığı bal kullanacağım. Tuz ve normal çeşme suyu ılıklığında suyumuz var. Yoğurma kabımızı aldım. Şimdi içerisine tek tek malzemeleri ilave edeceğim. Mısır unuyla normal buğday unumu koydum. Mayamı ilave ettim. Balımızı da koydum. Şimdi unun kenarlarından tuzunu ilave ediyorum. Şimdi karıştırma kabımızı mutfak şefine yerleştirip hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Şimdilik 2 bardak su koydum. Sonra kıvamına bakıp su ilavesi yapacağım. Önce düşük ayarda çalıştıracağım. Sonra hızlandıracağım. Hamurumuz çok güzel yoğruldu. Şöyle göstereyim size kıvamını. Ama çok iyi yoğurun arkadaşlar. Çünkü mısır unu kullandığımız için topaklanma olabiliyor. Bakın şöyle kıvamı. Ben yine unların ve suyun miktarını videonun altına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ama tabii unun, mısırın cinsine göre değişir. Dikkatli koyalım ve bu kıvamı yakalayalım. Şimdi hamurumuzun üzerini örteceğim. En az 1 saat mayalanma sürecine bırakacağız hamurumuzu. 1 saat boyunca mayalandırdığım hamuru şimdi tepsiye alacağım. Tepsimizi önce çok az bir yağlayacağım. Şöyle kenarlarını da yağlayalım. Şöyle çok az bir de mısır unu serpiyorum yağladığım tepsiye. Şöyle küçük bir kaba su aldım. Elimi ıslatıyorum. Ve hamurumuzu tepsiye yerleştiriyoruz. Şöyle düzleyelim iyice.
Şimdi çok güzel yerleştirdim hamurumu tepsiye ve bir saat yine tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Ben boş çalışmayan fırının içerisine koyacağım. Çok vaktiniz yoksa fırınınızı çok böyle en kısık derecede ısıtabilirsiniz mayasının çabuk gelmesi için. Ben şimdi normal çalışmayan fırının içerisine koyacağım ve bir saat mayalandıracağım. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlendi. Tepsi mayası da geldi. Fırınımı 190 dereceye ayarladım, ısıttım. Şimdi tepsimizi fırının içerisine koyacağım. Arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Kontrollü pişirin. Benim 40 dakikaya yakın sürdü pişirmem. 190 derecedeydi. Şimdi ekmeğimizin bayağı bir dinlenmesi lazım. Sıcak sıcak kesemeyeceğim. Sizlere içinde göstermek isterim. Biraz dinlendirelim ekmeğimizi. Ekmeğimizi bir güzel dinlendirdim. Tepsiden de çıkardım arkadaşlar. Şimdi bir dilim kesip içini sizlere göstereceğim. Şöyle bu arada halkasında şöyle altını da göstereyim. Gayet güzel pişti. Biraz geç pişiyor diğer normal buğday unlu ekmeğe göre. Hala ılık ekmeğimiz. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Mis gibi de kokuyor. İç dokusu gayet güzel pişmiş. Hiç hamurlaşma yok. Şöyle bir lokma tadına bakacağım. Biraz da tereyağı üzerine nefis. Gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu mısır ekmeğinden muhakkak yapın verdiğim ölçülerde. Ben videonun altına yine yazacağım. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.